Hadi bakalım, takılın peşime. Malaga'yı gezeceğiz. Herkese selam. Ben Erkut Özen. İspanya'nın Malaga kentindeyiz. Endülüs kentlerini gezmeye devam ediyoruz. İspanya'nın en etkileyici köşelerini oluşturan kentler bunlar. Malaga'da onlardan bir tanesi. Güney kentleri yaz sıcağında Haziran'ın sonuna doğru bir dönemde Malaga'dayız ve Malaga yine çok kalabalık çünkü bugün hafta sonu ve hava çok güzel. Şimdi Malaga'ya geldiğinizde dikkatinizi çekecek en önemli noktalardan bir tanesi hemen Cruz Limanı'nın karşısından gelen yolla birlikte Malaga'nın en ünlü sokaklarından bir tanesine geliyoruz. Trafiğe kapanmış sokaklar biliyorsunuz çok ünlü İspanya'da. İşte Marqués de Larios Caddesi de onlardan bir tanesi. Hem güzel bir onarım yapılmış 1800'lü yılların sonunda hem de daha sonrasında müthiş mağazalar açılmış. Burası kaliteli dükkanların da yer aldığı bir prestij caddesi haline getirilmiş. Zaten üzeri de sıcaktan dolayı örtülerle kapanıp hatta örtülerin üzerine sponsor da alınmış brandaların üzerine ya da sponsor mu ya da bir bakalım evet. Bir içki markasının, bira markasının sponsorluğu ve Malaga Belediye Başkanlığı'nın amblemi var hemen üstünde. Malaga dediğimizde aklımıza birçok şey gelebilir. İspanya gelebilir. Futbolla ilgili bazı şeyler gelebilir. Deniz kıyısı olmasıyla alakalı birçok hikaye yine Malaga'da ortaya dökülebilir. Ama onlardan daha önemlisi Endülüs kentlerinin denize açılan limanı olan Malaga hem başlangıcında yani Endülüs Emevi Devleti'nin hem başlangıcında hem de sonunda görev almış noktalardan bir tanesi. Evet, gemilerin özellikle limanda ulaşım amaçlı kullanıldığı noktalardan bir tanesi olmuş Malaga. Günümüzde de yine liman oldukça işlevli ancak tarihi anlamda da Malaga'da çok daha önemli şeyler de olmuş. Nedir bunlar? İspanya'dan kovulan Yahudilerin gemilere bindirilip başka yerlere gönderilmesi, ülkeyi terk etmeleri sağlanması, zorunlu olarak din değiştirmeleri istendiğinden göçe tabi tutulmaları sonucunda burada oldukça dramatik şeyler yaşanmış. O dramatik şeyleri ne yapıyoruz? Yine turlarda Malaga'ya birlikte gelirsek hep beraber anlatıp dinliyoruz. Çok da güzel hayallere, hikayelere, masallara dalıyoruz. Şimdi Malaga'yı biraz gezelim. İçerisinde neler var bir görelim. Dediğim gibi bugün cumartesi oldukça kalabalık. Şu köşeden şöyle bakmaya devam edelim. Bakın birçok dükkan var ama dükkanların en önemlileri dondurma dükkanları. İspanya'nın Endülüs bölgesinde birçok yerinde olduğu gibi dondurma çok önemli. Çok güzel yapıyorlar. Sevilla'da özellikle çok güzel yapıyorlar. Bu abla gelin mi? Öylesine fotoğraf mı çektiriyor bilmiyorum. Bakalım. Canım gelin herhalde. Yazık gibi oldu. Evet, Marqués de Larios'ta gezmeye devam ediyoruz. Dümdüz bir cadde burası. Üstü kapalı, bu yüzden de serinlik sağlıyor. Ve arayollarla birleşen böyle çıkan yerler var. Hemen yukarıya bakarsanız orada da katedralin kulesi, çan kulesi gözüküyor. Gerçekten güzel, etkileyici, kocaman bir katedral var. Her şehirde olduğu gibi Malaga'da da Hristiyan krallar döneminden itibaren dini anlamda çok fazla önem verilen yerlerden bir tanesi kiliselerin büyütülmesi, katedrallerin büyütülmesi olmuş. Malaga'da bundan nasibini almış. Evet, burası tamamen kapalı, üstü kapalı olması buranın cazibesini çok fazla arttırıyor. Çünkü gerçekten çok sıcak. Şu anda telefonun derecesi bile 40 derece. Güneşte olduğunda düşünemiyorum. Herhalde 50'leri buluyordur. Dolaşmak imkansız. Ama şunun altında, bu örtünün altında, brandanın altında ki bence çok güzel bir çözüm. Ve alçaktan yapılmış böyle pazar yeri gibi brandalar değil, çok yukarıdan böyle kapatılması çok da güzel bir ortam sağlamış. Gün boyu gölge olduğu için de tamamen serinlik yaratıyor. Valla bu durumda hani cennet olan yer herhalde tam da burası. Her İspanyol kentinde olduğu gibi, Eskişehir bölümünde olduğu gibi burası da ana caddelerin meydanlara çıktığı
düzenlerde yapılmış. Bir kraliyet arması taşıyan bir İspanyol bayrağı meydanı süslüyor. Yine meydanda önemli binalar, çevresinde oteller, güzel mağazalar, eski Malaga'ya çıkan dar sokaklar ve olmazsa olmaz tabii ki çeşme. Su çok önemli. Hele ki o dönemlerde çok daha önemliymiş çeşmeler. Bütün Avrupa kentlerinde, özellikle güney kısmında bulunan kentlerde bu çeşmelerin önemini ta Roma döneminden beri biliyoruz. Su hayattır değil mi? Reklam oldu ama. Hayat su mu kullanıyordu onu? Dar sokaklar güneşin içeriye girmesini engelliyor ve serin bir hava sağlıyor. O yüzden dar sokaklardan geçmeyi tercih ediyorum. Keza birçok insan da öyle tercih etmiş yine. Yalnız değiliz. Şapka alır mıyız? Şu takı işleri o kadar ilginç ki. Bakın yine görürsem göstereceğim. Biraz önce gördüğüm takıların aynıları, aynı markası Bali'de satılıyordu. İşte tam da şu. Ve İspanya'da da sanki İspanya'ya özgü gibi satılıyor. Çok enteresan. Zaten Bali'de benimle birlikte gezen, hem aracın şoförlüğünü yapan hem de o sırada rehberlik kısmını gerçekleştiren, harikasınız. Hem aracın şoförlüğünü yapan hem de rehberlik kısmını gerçekleştiren arkadaşım şey demişti. Buradakilerin hepsi sahte. Bali'den asla takı almayın. Bu demek oluyor ki Malaga'dakilerin de hepsi sahte. Malaga'dan asla takı almayın gibi bir şey çıkıyor. Hani muhtemelen onlar Malaga'ya özgü taşlar vesaireler değil. Zaten o endüstriyel Çin yapımı fabrikasyon olduğunu söylemiştim. Malaga Katedrali'nin önüne geldik. Malaga Katedrali birçok Avrupa şehrinde bulunan, İspanyol şehrinde bulunan diyelim, çünkü İspanya'dayız. İspanyol katedralleri biraz birbirine fazlasıyla benziyor. Onlardan bir tanesi. Yine çok görkemli, yine çok ihtişamlı, yine Orta Avrupa'dakilerden daha sıcak gözükmesine rağmen büyüklüğü ve zenginliği gösteriyor. Öyle siyahlık ve korkutuculuk yok. Çok fazla barok kısımdaki o olumsuz etkiler İspanya'da çok fazla kullanılmamış. O korkutuculuktan çok, daha çok görkem içeriyor. İşte Malaga Katedrali. Şöyle geniş açıdan da göstereyim size ben. 6 minuti a piedi, 500 metri prendiamo l'ascensore. Malaga Katedrali'nin önünde yine bir meydan var. Tabii ki her İspanyol kentinde olduğu gibi bu meydanlar hayat kurtarıcı yerler. Restoranların, kafelerin, buluşma noktalarının olduğu yer. Evet, şimdi dönüyoruz ve Malaga Katedrali'nin görkemine bir daha bakıyoruz. Çeşmenin önünden. Hadi bakalım. Detaylar gerçekten harika. Böyle birden yapılan binalar olarak bakmayın bunlara.
Bir başlıyor, daha sonra eklemeler yapılıyor, süslemeler yapılıyor. Zaten o ilk yapımı çok ciddi anlamda zaman alıyor. Katedral Plaza del Obispo'da yer alan bu ünlü binada, hemen çan kulelerini de görüyorsunuz, Malaga'nın en önemli simgelerinden biri. Hatta bence en önemlisi. Çok büyük, çok görkemli. Harika değil mi? Meydan da harika. Hemen katedralin yanında Episkopal Sarayı var. Palas de Episkopal. Ve o binada yine çok görkemli duruyor. Giriliyor mu katedrale derseniz, evet giriliyor. Tabii ki ücretli. Hemen yan tarafından gişeleri var. Giriş kapısı var. Oradan girebiliyorsunuz. Katedrali gezebiliyorsunuz. Normal zamanda da ücretsiz zamanları da var katedrallerin. İspanya'da dini mekanlardan para kazanmak amaçlı uygulanan bir metot var. Eski katedraller müze kapsamına alınıyor ve girişler ücretli olarak gerçekleştiriliyor. Yoksa ibadete açık olduğunda birçok yerde ibadet yapanlar da girebileceği için bu sıkıntı yaratıyor. Bu yüzden de müze statüsünü alıyorlar. Aynı Ayasofya'da zamanında bizde de yapıldığı gibi müze olarak ziyaret etmek paralı. Belirli dönemlerde yine ayinler, ibadetler olduğu zaman ücretsiz olarak açılıyor. Bakalım günümüzde neymiş, ne kadarmış, kaç liraymış, kaç saat açıkmış. Özellikle akşam saatlerinde açıyorlar. Saat 8'e kadar açık oluyor. Buraya giriş bugün itibariyle söylüyorum, genel giriş 8 euro. 8 euroya giriyorsunuz ve bütün detaylarıyla yaparsanız da 12 euroya patlıyor. İşte müze, katedral olunca da böyle bir detay var. Müze, katedral olduğunda da birçok yerde olduğu gibi İspanya bu işten para kazanmayı çok iyi beceriyor. Malaga'da da aynı sistemi uygulamış. Çok eski bir. Ben böyle diyeni duydum da o yüzden söylüyorum. Ya Erkut Bey, biz burayı geziyoruz ama hani eski bunlar falan dedi. Oluyor. Herkes aynı kafada, aynı statüde gezmiyor her zaman. O yüzden böyle şeyler de yaşayabiliyorsunuz. Hadi bakalım Malaga'ya devam. Şimdi Malaga'nın bu güzel sokaklarından böyle gelirseniz, arkanıza katedrali aldığınızda sol tarafa doğru açılan sokağa dalarsanız güzel bir şey daha görme şansınız var. Onu da şimdi göstereceğim size. Malaga'da önemli tiyatro binaları var. Tiyatro binalarının dışında sanat galerileri var. Yine onlar güzel binalarda. Gördüğünüz gibi harika binalar gerçekten. Ve hiç bozulmamış. Bozulsa da aynı şekilde özüne, aslına sadık kalınarak onarılmış nefis binalar. Şimdi bu sokaktan devam ediyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz. Katedralden devam edip San Agustin Kilisesi yanından devam ederseniz şöyle bir yapı çıkıyor karşınıza. O da bu şehrin önemli bir şahsının eserlerini taşıyor. Kim o? Var mı fikri olan?
Göstermeyeceğim dermiş. Evet, sıradan da anlaşılacağı gibi. Malaga'da yapılacak en önemli aktivitelerden bir tanesi Picasso Müzesi'ni Picasso evinde gezmek. Harika bir sokakta, nefis bir binada, çok güzel çevresi olan, hayatın hızlı aktığı bir sokakta. Müthiş bir ortam. Malaga'ya devam. Hadi bakalım, düşün önüme. Herkesin oturduğu nefis kafeler var. Özellikle güneşte gezmek istemeyenler öğle vaktinde, ki öğle vakti sıralarındayız şu anda tam, böyle mekanlarda soluklanıyorlar. Ama dar sokaklar dolayısıyla güneşli alan daha az, o yüzden gezmek rahat aslında bu sıcağa rağmen. Dediğim gibi dondurma çok önemli. Hatta her gördüğümde canım istiyor. Şapur şupur yiyorlar. Biraz pahalı olabilir mi? Evet, pahalı. Aslında 6-7 euroya iyi bir dondurma yiyebiliyorsunuz. Aslında çok ucuz da. Biz onu saçma sapan bir çarpım tablosu şeklinde kullandığımızdan ötürü bir şeyle, bir sayıyla çarpmak zorunda olduğumuzdan sıkıcı oluyor. Buralar yine hem gündüz hem gece tıklım tıklım dolu olan mekanlar. İçerileri de aynı şekilde, çünkü klimalı ortamlar var içerilerde. Bakın şöyle bakıldığında gayet dolu. İçeriye de girmeyelim. Klimalı ortam olsa da kapılar açık. Bir şekilde insanlar serinlemeye çalışıyor işte. Aç aç, doyuramıyoruz kimseyi. Güzel abla o, onu yiyebilirsiniz. Bazen Türk olacaklar diye çok korkuyorum saçma sapan konuşunca. Ama lezzet bakımından İspanyol mutfağı bence harika. Ben çok seviyorum. Tam damak tadıma uygun. Birkaç küçük detay hariç bayağı iyi yani. Gördüğünüz gibi şu bayrağı kapatalım. Oldu mu? Gökkuşağından hoşlanmıyoruz. Evet, Malaga sokakları da gerçek anlamda kalabalık bugün. Dediğim gibi hafta sonu. Hafta sonu olmasından dolayı öyle bir gezinti yapıyoruz. Tarihle vesaireyle ilgili hiçbir şey anlatmıyorum size. Özellikle anlatmıyorum. Çünkü hem anlatınca buraya gelmek için sebeplerinizi oluşturmak kısmında bence çok fazla şey tamamlıyoruz, ama bir de anlaşılıyor muyum korkum var, endişem var. O yüzden de çok fazla içine girmiyorum. Özellikle yaz günlerinde bunu da yapacak hiç de halim yok. Böyle gezmek daha iyi. Abiler dondurma yiyor. Siz? Evet, bira içiliyor. Afiyet olsun. Rahatsız olmayın, afiyet olsun. Afiyet olsun. Delirdim iyice. Binaların güzelliğine bakar mısınız?
Birçok müze var dedim. Burası bir müzeler caddesi gibi çünkü eski bütün binaları çeşitli konularda müze haline getirmişler. Bakın müze, video müzesi yapmışlar, görüntü müzesi yapmışlar. Onun arkasında müzik müzesi var, flamenko müzesi var, yok ayakkabı müzesi var, o var, bu var. Sürekli bir müze. Eski evleri de yine müze şekline getirmişler ve aynı şekilde girişlerden güzel paralar kazanıp bir de muhtemelen destek alıyorlar. Avrupa Birliği ve İspanya Kültür Bakanlığı mı diyelim? Kültür Turizm Bakanı. Vardır herhalde burada da. Ve o şekilde devam ediyor. Burada kokteyller biraz sıkıntılı isimler de yer alıyor. Bakalım. Güzel. Gördüğünüz gibi dar sokaklar, her yer kafe. Özellikle akşamları ben bayılıyorum bu sokaklara. Gerçek anlamda güzel oluyor akşamları. Hem ışık ortamı hem insanların daha kendine özen göstererek giyinip geldikleri mekanlar olduklarından dolayı akşam saatlerinde çok ilgi çekici, çok güzel görüntüler veriyor buralar. Birçok yerde sangria içiliyor. Onun yanında aperol, aynı İtalya'da olduğu gibi. Burada da çok trend içkilerden bir tanesi. Bir de bizim, ismini unuttum. Vinto neydi? Neyse gelir aklıma. Bir de o içiliyor. Serinletici, içinde buz olan şeyler çok dikkat çekiyor. Özellikle bu bölgelerde. Güney İspanya'da daha da fazla. Yine tapa geleneği devam etse de artık tapa çok ücretli bir şey. Hani çok fazla para harcanan bir şey. Ben yol üzerinde birkaç küçük kasabadan geçerek geldim. Oralarda hala eski gelenek devam ediyor. Bir içecek söylediğinizde tapa direkt olarak size yanında getiriliyor ve herhangi bir ücret alınmıyor. O içeceğe dahil yani o fiyat. Burada tapa ayrı bir iş haline gelmiş durumda. Bütün şu anda turistik bir malzeme haline gelmiş durumda. Bundan İspanyollar hiç hoşlanmıyor. Özellikle geleneksel İspanyollar hiç hoşlanmıyor. Kendileri işte turistler geldiğinden beri bu küçük mezelere para ödüyoruz falan şeklinde konuşan çok insan duydum. Bir tanesi de benim aracımın kaptanıydı. Ne kadar yaşlıysa artık o dönemi hatırlıyor. O dönemde verilen ehliyeti mi kullanıyor acaba? Yani bak şimdi korktum. Evet, afiyet olsun. Bakın menüler, bir de İspanyol mutfağında şöyle bir şey var. Menüler acayip dolu. Şöyle fiyatları gösterir gibi yapıp şöyle bir salata tabağının ne kadar büyük olduğunu, makarna da aynı tabakta geliyor söylerseniz veya başka ne söylüyorsanız. Birçok şey, eğer böyle çok tiki dükkanlardan bir tanesine gitmiyorsanız birçok yemek çok doyurucu şekilde sunum yapılarak geliyor. Bu yüzden de İspanyol restoranlarını, İspanya'daki, Güney İspanya'daki özellikle bu restoranları oldukça seviyorum. Film platosu gibi bir şehir. Ama Malaga tek mi? Hayır. Bunun gibi çok var. Bütün şehirler neredeyse bu şekilde bir eski şehre sahip. Tabii ki Malaga'nın yeni tarafı var, büyüyen tarafı var. Ama burada hayat farklı dönüyor. Bazen kıskanmıyor değilim. İşte bizim Antalya Kale içinde de birçok bölgesi gayet güzel düzenlenmiş şekilde. Ama ne bu kalabalık var, ne insanlar orada yaşıyor. Çünkü Antalya'da yaşayan Antalyalılar zaten oraya çok fazla ilgi göstermiyor. Bir geceden geceye gidiyorlar. Ama burada bir kültür var. Dışarıda yemek, içmek, sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği hepsinin dışarıda yapılması gibi, buluşmaların dışarıda gerçekleştirilmesi gibi bir gelenek var. İşte o da şehirleri canlı tutuyor. Böylece turlamaya devam ediyoruz. Ben de şimdi bir şeyler atıştırayım. Orada devam ederiz. Pilimiz bitmesin. Ve ünlü tiyatro Cervantes. Cervantes tiyatrosu. Cervantes'in ismini taşıyan tiyatro. Tur programlarına bunu böyle görmek amaçlı koyarlar. Niye koyarlar? Çok da emin değilim. Hani içeride bir şey izlense vesaire, başka bir şeyler olsa tamam. Ama tiyatro Cervantes işte burası. Görmedim demeyin sonra.
Tiyatro Cervantes'in yanında da yine böyle keyifli kafeler var. Özellikle burada belirli gösterilerin, temsillerin olduğu dönemlerde bu kafeler daha da ilgi çekici hale geliyor. Şuradaki Palermo kafe örneğin önemli, ünlü kafelerden bir tanesidir. İnsanların böyle keyif aldığı kafelerden bir tanesidir. Çok fazla kafe var. Ben sadece bunu tiyatronun yanında olduğu için söylüyorum. Yoksa herkes gibi hani internete bir şey yazıyorlar. İşte bilmem ne bilmem ne çok ünlü. Ünlü değil, sadece sen gitmişsin ama internette yazıyor efendim, buldum onu ben falan diyor. Böyle bir yer varmış Erkut Bey, buna gitmemiz lazım falan diyor, çok ünlüymüş. Hiç duymadım. Ondan sonra meğerse aslında işte onu yazan kişi oraya gitmiş ama biz internette yazanı, her şeyi doğru kabul ettiğimiz, kesin kaynak bilgi kabul ettiğimiz konular olduğu için böyle yanlışlıklar oluyor. Ya da birisi geliyor işte bilmem ne bilmem ne alınıyormuş buradan diyor. Öyle en ünlü şeyi oymuş. Mutlaka oraya gidince şundan almamız lazımmış diyor. İlk defa duyuyorum. Hani 20 senedir geliyorum belki belli yerlere. İlk defa duyuyorum o tip şeyleri. Ama yapacak bir şey yok işte. Birisi gelmiş, onu almış ve ondan alınması gerekiyor diye işte yazmış şu blog sayfalarına veya işte sosyal medyaya. Böyle şeyler yaşanıyor. O yüzden de işte Tiyatro Cervantes de öyle. Yani tamam, Tiyatro Cervantes önemli mi? Önemli. Önemsiz demiyorum ama Tiyatro Cervantes'e gelene kadar anlatılacak, gösterilecek, önemli olan ve daha ön plana çıkartılması gereken o kadar çok şey var ki, o yüzden de Tiyatro Cervantes herhalde bunların arasında hani ilk ona gireceğini düşünmüyorum. Ve biz Tiyatro Cervantes'ten bahsederken keyifli bir meydana daha geldik. Burası aslında daha keyifli bir meydan ama bir çalışma var, bir inşaat çalışması var. O da Malaga'nın aday olduğu 2027 Expo için buranın bir çevre düzenleme çalışmasına. Burası İspanya'daki meydanlardan biraz farklı olarak aslında kenarları açık, yani yürünebiliyor. O dört köşeli meydanlar gibi değil. Madrid'de, Barcelona'da vesaire gördüğümüz meydanlardan biraz daha farklı. Ama yine bir tarafta sıralı bu sıra evler, ne diyelim, akaretler gibi sıra evler. Onların altında kafeler. Ortada bir meydan, bir heykel, bir anıt neyse yine var ama işte bu taraf gördüğünüz gibi kapalı ve o kapalı olan kısmının dışında da böyle bir ortam oluşturuyor. Neresi burası? Plaza de la Merced. Buranın, yani Malaga'nın en ünlü meydanı. Burası bir buluşma noktasıymış, bir buluşma noktası olarak kullanılmış ve şu anda da bütün gezilerin içerisinde mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi olarak her zaman ziyaret edilen nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bakın mesela şimdi bir turist grubu aynı şekilde geziyor. Bu turist grubu neden böyle karışık gibi? Çünkü limana gelen gemilerden toplanan, çeşitli ülkelere mensup olan insanların oluşturduğu gruplar şehri ziyarete geldiklerinde inip böyle gruplar halinde şehrin önemli yerlerini geziyorlar. İşte liman. Her yeri aynı anda göstermiş oluyorum size. Böyle meydana gelip limanı görmek imkanı her zaman olmaz. Dediğim gibi hastalığım bu arada devam ediyor. Ona rağmen bu sıcak altında gezmeye çalışıyorum. Çok performans harcayamasam da size yine burayla ilgili bazı fikirler aktarabildiğimi düşünüyorum. İnşallah öyledir. Bakın bir grup daha gidiyor. Muhtemelen bu arkadan son gidenler açıkta kalacak. Gruptan kopacak. Sonra onları aramaya başlayacaklar falan. Bu bitmeyen bir durum. Şuradaki tünelden geçip oradaki parka ulaşılabiliyor. Hatta ben size daha değişik bir şey yapayım. Oradaki tünelden geçip aşağıda bir araba parkı var. Araba kiralayıp buraya gelmek isterseniz park edeceğiniz yer orası. Saatlik, hatta dakikalık alınıyor ücret. Biraz tuzlu tutabiliyor. 24 saat tutarsanız ucuz. Onun dışında bayağı pahalıya geliyor. Pahalı değil. Biz çarpınca pahalanıyor. Aslında çok ucuz. Onların kendi ekonomilerine göre pahalı değil. İşte burası dedik ya, aslında çok eski bir kent. Her İspanyol kentinin olduğu gibi üzerine yerleşimler yapılmış. Sürekli olarak buralarda kent ortamı, yaşam ortamı hep devam etmiş. İşte o yüzden de kentin en yüksek noktasında ne var? Tabii ki kale var.
Şimdi o kaleyi daha farklı yerden göreceğiz ama şehrin ortasında nasıl bir şey olduğunu size aktarmak için daha önemli bir şey daha göstereceğim. Yine şehrin bu tarafından, yani hemen o Plaza de la Merced'den bu sokağa doğru, karşısındaki sokağa doğru girerseniz kaleyi solunuza alıp işte bu sağlı sollu restoranların olduğu yerden geçiyorsunuz. Ve burada McDonald's, Burger King'ti sanıyorum, ya Burger King ya McDonald's var. Onun tuvaletini de kullanabilirsiniz. Daha diğerlerini de kullanabilirsiniz ama orası gayet ideal. Onun dışında hemen burada güzel yapılı bir sinema salonu var. O sinema salonu hala faal. Özel filmler oynatıyorlar. İşte böyle. Festival filmleri vesaireler burada gerçekleştiriliyor. Güzel bir salon. Ve güzel bir meydan açılıyor ama meydanın enteresan olma sebebini de şimdi aktaracağım. İnanın bacaklarımda derman kalmadı. Böyle küçük bir yer geziyor gibi yürüyoruz ama sürekli sağlı sollu o sokağa gir, bu sokaktan çık. Bir de bütün aslında geziyi videoya almıyorum. Birkaç yerde gösterilmesi gereken yerde onları vermeye çalışıyorum. Bakın şuradan başlayalım. Şimdi burada bir yazı var. Bu yazıyı okumanın da çok anlamı yok. Şimdi anlamı yok. Başka zaman en azından konudan bahsediyoruz. Burası da bir Malaga'nın Roma tiyatrosunun merkezi. Bakın Malaga'nın içindeyiz. Merkezdeyiz. Burada bir meydandayız ve arkamızda ne var? Romalılar. Dostlarım, yurttaşlarım, Romalılar. Roma tiyatrosu her yerde. Peki burada Roma tiyatrosu var da bu şehirde başka bir şey yok muymuş? Yani adamlar gelip sadece tiyatrodan mı oluşturmuşlar? Hayır. Bu şehrin altında, tabii ki eski bir şehir olduğu için kazılamıyor ama belirli yerlerden girilmiş yine. Bakın meydan tarafından özellikle. İşte bu şehrin altında bir Roma kenti var. Ah bu Romalılar. Alcazabilla bölümündeyiz ve Malaga Müzesi'nin kocaman binasına doğru yürüyoruz. O hangisi? Tam da şurası. Aynı daha önce de bahsettiğim gibi diğer videoda Alcazaba. Alcazaba Teatro Romano. Alcazaba, El Kasaba. Yani Araplardan kalma bir terim. Alcazar gibi. El Kasır gibi. Bunlar yine çok fazla kelimeyle birlikte İspanyolcanın içerisinde kullanılan kelimeler. Şu anda bize İspanyolca gibi geliyor ama tamamı Arapça, Arapçadan İspanyolcaya geçmiş kelimeler. İşte böyle. İspanya. Tarihi İspanyol şehirlerinin neredeyse tamamında bir manzara noktası var. Mirador denilen manzara noktalarından bir tanesini de yine Malaga'da, Malaga'nın şehir merkezinde buraya konumlandırmışlar. Yukarı kadar çıkılıyor. Burası ücretli değil, ücretsiz olarak yukarıya kadar çıkabiliyorsunuz.
Ve o manzara noktasından da şehre bakabiliyorsunuz. Dermanınız varsa. Ve Malaga. Hamon yani Iberico hamonları, İberik domuzları, İberya domuzlarının bu butundan yapılan pastırmamsı bacon tarzı kurutulmuş etler çok ünlü. Onun dışında dondurmalar demiştim. Nefis dondurmalar var. Ben en küçüğünden bir tanesini göstereyim size. Burası hani çeşidi olmayan dondurmacı diyebiliriz. Çok fazla çeşit yok. Eğer yine şarjım olursa onlardan bir tanesinden ben bir dondurma alırım. Bugün sosyalleşme günü. Önce vaftizler, düğünler, törenler, mezuniyetler vesaire gibi törenler yapılıyor. Akşam da bunların eğlenceleri. Herkes sokaklara dökülüyor. Cumartesi günleri eğlence diz boyu İspanyol kentlerinde. Hatta biriyle konuşmuştum yıllar önce. Hani bizde söylerler ya işte çalışıyorum ama işte çoluğum çocuğum bir ev alayım falan filan diye çalışıyorum derler hani bizde. Konuştuğum biri bana şey demişti. Ya ben çalışıyorum sadece cuma ve cumartesi o parayı yiyebilmek için. Ve hiçbir şey yok. Yıllardır çalışan bir adamdı. Ama hayata böyle bakıyorlar ve hayatı eğlenceli şekilde tadını çıkartarak yaşıyorlar. Nefis bence. Şimdi sizi değişik bir yere götürebilirim. Belki bir şeye rastlama şansımız olur. Bu kadar konuştuk. Belki de denk geliriz. Belki de denk gelmeyiz. Takip etmişizdir. Her şey bir oyundur aslında. Evet. Karaltılı dar sokaklardan girdik. Amca bana bakıyor. Ne konuşuyorum acaba diye. Ne yapıyor bu? Adam canlı yayın mı yapıyor? Beni mi yayınlayacak falan diye böyle tedirgin gözlerimin içine baktı. Şimdi teyze bakacak. Muhtemelen deli diyorlar bana kendi kendine konuştuğum için. Bu abi de. Bu gençlik arkadaşları bunlar. Daha önceden tanışıyorlarmış. Şimdi de mahalle geziyorlar böyle. Değil tabii. Sıcaktan. Her şey sıcaktan. Allah. Geldi. Sonunda geldi. Gözümün nuru. Şimdi hiç konuşmuyoruz. Size sadece görüntü aktarıyorum. Düğüne denk geldik. Bakalım müthiş bir tören var.
Şöyle en güzel günlerini mahvetmeden gizli gizli çekmeye çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Haydi bakalım baba. Muhtemelen kızını teslim ediyor. Değil mi? O sahneydi bu. Vallahi iyi denk geldik. Gerçi sürekli denk geliyorum. Ben kız tarafım olsam. Hadi kız tarafı olalım bu sefer. Ilusión. Muhteşem. Mutluluklar diliyorum. Valla arkalarından yürürdüm aslında da arkalarından yürüyüp bütün düğün fotoğraflarında olmak istemedim. Ama arka görüntü film gibi, film sahnesi gibi. Şimdi yandan bir daha bakacağız. Kaç dakikam var bilmiyorum. Pil bitmek üzere. Ah, yetişebilecek miyim bakalım. Evet, şarjımız ve hafıza kartımız biterken Malaga'da Endülüs, İspanya'nın Endülüs bölgesinin en önemli, en güzel, en şirin şehirlerinden bir tanesi Malaga'daki gezintimiz burada sona ersin bakalım. Daha sonra gidilecek öyle çok yer var ki onların hepsinde görüşelim. Kanala abone olmayı unutmayalım. Kanaldaki bütün videoları izlemeyi de ne olursunuz aksatmayalım. Hepsine gerekirse de yorum yapalım. Hepsini de beğenelim. Lütfen hem beni biraz desteklemek, hem moral vermek, hem de kanalı daha iyi bir yere getirebilmek için herkesi abone olmaya çağırıyorum. İzlediğiniz bu videoyu da şimdi beğenirseniz, hatta bir de yorum yaparsanız değmeyin keyfime. Ben Erkut Özen. Malaga'daydık.